Merhaba, bu video kader matrisinde karmik kuyruk kısmının ne anlama geldiği hakkında bilgiler içerir. Karmik kuyruk D noktasının yanındaki sayılar ile yorumlanır. D noktası bize geçmiş yaşamımızdan gelen yükler ve en zayıf yönümüz hakkında bilgi verir. Bu nokta kişisel gelişim ve büyüme için bir fırsattır. Bu noktadaki sorunlarımız üzerine çalışırsak hayata karşı daha dirençli oluruz. Karmik kuyruk numaralarının hesaplanması için D noktası ile E noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak D1 noktasına yazılır. D ve D1 noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak D2 noktasına yazılır. Böylece karmik kuyruk yorumu için gerekli sayılar elde edilmiş olur. Eğer bu kısımda 3, 12, 9 numaraları varsa bu karmik kuyruğa yalnız kadın denir. Anne kaybıyla bağlantılı bir geçmişe sahip bireyler annelerine sıkı sıkıya tutunabilir. Bu da evden ayrılma isteksizliği nedeniyle karmaşık, bağımlı ilişkilere ve yalnızlığa yol açabilir. Partnerleriyle geçmişte bağları olanlar, uzun süreli ilişkisizlik, ideal partneri aramada hayal kırıklığı veya sevgisiz evlilikler yaşayabilirken, çocuklarıyla bağlantılı olanlar aşırı bağlanma, güvenlikleri için korku veya ihtiyaçlarını ihmal etme davranışı gösterebilir. Eğer bu kısımda 4, 16, 12 numaraları varsa bu karmik kuyruğa imparator denir. Bu karmik örüntüye sahip bireyler genellikle zarif ve çekici olarak görünürler, bir imparatora benzer içsel bir otorite ve sorumluluk ruhunu gizlerler. Genellikle güçlü bir baba figürü olmadan büyüyen bu kişiler, baskın bir anne rolüne tanık olurlar ve bu da kendi ilişkilerinde dengesizliklere yol açar, özellikle de kadın iseler kontrolcü ve erkeksi roller üstlenebilirler ve başkalarını rahatsız etme korkusuyla zor kararlar almakta zorlanırlar. Eğer bu kısımda 5, 20, 15 numaraları varsa bu karmik kuyruğa isyankar denir. Bu geçmişe sahip bireyler kendi yollarını çizme eğilimindedir. Bazen yabancılaşma noktasına kadar sıklıkla ailelerinden uzaklaşırlar. Aile yardımına direnebilirler, kendi aileleri içinde yabancı gibi hissedebilirler ve ilişkilerinde mücadele edebilirler. Bu da hayata ve aileye kendi görüşlerini empoze etme konusunda, güçlü bir arzuya sahip olmaları nedeniyle birden fazla evliliğe ve çatışmaya yol açabilir. Eğer bu kısımda 6, 6, 18 numaraları varsa bu karmik kuyruğa aşk büyüsü denir. Bu karmik örüntüye sahip bireyler genellikle çocukluklarından itibaren ebeveyn yokluğu veya duygusal ihmal nedeniyle sevilmediklerini hissederler ve bu da onları sürekli olarak çok sayıda ilişki aracılığıyla dışsal onay aramaya yönlendirir. Yetişkinler olarak, genellikle yeni partnerlerden daha tatmin edici bir aşk arama döngüsüyle karşı karşıya kalırlar. Eğer bu kısımda 6, 15, 9 numaraları varsa bu karmik kuyruğa tutkular dünyası, peri masalları denir. Bu bireyler aktif bir hayal gücüne sahiptir. Sıklıkla dijital veya fantezi dünyalarına çekilirler. Çocukluktan itibaren artan bir hassasiyet ve kırılganlık sergilerler. Yakın ilişkileri anlamada zorluklarla karşılaşırlar. Kişisel ve cinsel yaşamlarında hataları tekrarlayabilirler. Ruhsal gelişim ile maddi arayışlar arasında bir denge kurmakta zorlanırlar. Eğer bu kısımda 7, 19, 12 numaraları varsa bu karmik kuyruğa savaşçı denir. Bu karmik örüntüye sahip bireyler, özellikle tartışmalarda, genellikle saldırgan, savaşçı benzeri bir tavır sergiler. Kazanma ve rekabet etme konusunda güçlü bir arzuya sahiptirler. Hareket etme veya değişme konusunda isteksizlik, kategorik olma eğilimi, belirgin bir biz ve onlar zihniyeti, yıkıcı faaliyetlere katılım, ihanetle ilgili sorunlar ve kas iskelet sistemi ile ilgili sağlık sorunları gösterebilirler. Eğer bu kısımda 7, 10, 21 numaraları varsa bu karmik kuyruğa inancın savaşçısı denir. Bu karmik senaryoda, bireyler kendilerini karizma veya yetenekler aracılığıyla başkalarını etkileme kalıplarını tekrarlarken bulabilirler, sıklıkla kendi görüşlerini yayarlar ve bu da çatışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Sınırlandırılmışlık hissi yaşayabilir, çeşitliliği kucaklayan ilişkilere girebilir, farklı inançları kabul etmeyi reddedebilir, sınırları ihlal edebilir ve içsel çifte standartlar sergileyebilir, sıklıkla yalnızca başarılı veya etkili insanlarla ilişki kurabilirler. Eğer bu kısımda 8, 14, 6 numaraları varsa bu karmik kuyruğa diktatör denir. Bir kişi duygularını bastırabilir ve onlardan kopuk hissedebilir, sıklıkla geçmişinden gelen davranış kalıplarını tekrarlayabilir,
Örneğin bir diktatör altında yaşamak veya bir diktatör olmak gibi. Karar verme konusunda zorluk çekerler, kendilerinden şüphe ederler ve öfke veya manipülasyonla tepki verebilirler. Bu da kayıtsızlık ve duygusal bağlantı eksikliğiyle işaretlenmiş tatminsiz hayatlara yol açar. Eğer bu kısımda 8, 5, 15 numaraları varsa bu karmik kuyruğa ihanet denir. Aile uyumundaki bozulmalar, birinin bağımlılıklarından veya otoriter davranışlarından kaynaklanabilir. Bu da kızgınlığa ve acıya yol açabilir veya dışsal ayartmalar nedeniyle ihanete uğranmaya sebep olabilir. Ailedeki sıkıntı kişisel kötülüklerden, taciz edici ya da gergin bir ortamdan veya ahlaksızlık ve kanunsuzluktan oluşan bir yaşam tarzından kaynaklanabilir. Eğer bu kısımda 9, 9, 18 numaraları varsa bu karmik kuyruğa büyücü denir. Bu birey başarı, eğitim ve kariyer elde edebilir. Ancak paylaşılmayan, özel bilgiyle yüklenmiş hissedebilir. Bu da yetersizlik veya entelektüel gurur duyguları nedeniyle bunu ifade etme korkusuna yol açabilir. Duygusal yakınlık, güvensizlik ve mesleki başarısızlıkla mücadele edebilir ve onları yardım aramaya zorlayan hastalıklarla karşı karşıya kalabilir ve savunmasızlığa karşı isteksizliklerini zorlayabilir. Eğer bu kısımda 9, 18, 9 numaraları varsa bu karmik kuyruğa büyülü fedakarlık denir. Bu profile sahip bireyler geçmiş yaşam kalıplarını tekrarlayabilir ve güven sorunlarıyla mücadele edebilir, yalnızlığı tercih edebilir ve manipülasyon ve haksız etki korkuları besleyebilirler. Mistik yönleri inkar edebilir, herhangi bir büyülü yeteneği bastırabilir, kendinden şüphe duyabilir ve geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerden kaynaklanan derin bir korku nedeniyle sosyal ortamlarda rahatsızlık gösterebilirler. Eğer bu kısımda 14-21 numaraları varsa bu karmik kuyruğa ezilmiş ruh denir. Bu karmik örüntüye sahip bireyler genellikle kendilerini ifade etmekten, sürekli destek aramaktan korkarlar ve kişisel sınırlarının ihlal edilmesine sert tepki gösterirler. Zorlu durumlara içsel olarak katlanabilirler, karar verme ve sorumluluk alma konusunda mücadele edebilirler, genellikle itaatkar rollerde kalabilirler ve hayatın bir dayanıklılık testi olduğuna, öz şüphe ve kendini ifade etme eksikliğiyle işaretlendiğine inanarak yaşayabilirler. Eğer bu kısımda 10-13, 3 numaraları varsa bu karmik kuyruğa intihar denir. Zor zamanlarda kişi derin bir depresyona girebilir ve başa çıkmanın bir yolu olarak kendine zarar verebilir veya riskli davranışlarda bulunabilir. Yaşam ve ölümle ilgili korkularla mücadele edebilir, bu da tehlikeli eylemlere veya sürekli bir anlam arayışa yol açabilir, buna kaygı ve neşe eksikliği eşlik edebilir. Eğer bu kısımda 11, 17, 6 numaraları varsa bu karmik kuyruğa kayıp yetenek denir. Bu karmik kuyruğa sahip bireyler, geleneksel başarıyı vurgulayan etkili yetişkinler tarafından sıklıkla göz ardı edilen erken yetenek belirtileri gösterebilir. Bu da can sıkıntısına ve kariyerlerinde yeni zorluklar arayışa yol açar. Yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde, yeteneklerinin geç uyanışını deneyimleyebilir, eleştiri korkusuyla mücadele edebilir ve bazı durumlarda gerçekleşmemiş hayallerini çocuklarına yansıtabilirler. Oysa benzersizliklerini erken fark edip benimsemek, kendini gerçekleştirmeye ve tatmin edici bir aile hayatına yol açabilir. Eğer bu kısımda 11, 8, 15 numaraları varsa bu karmik kuyruğa fiziksel saldırganlık denir. Bu karmik geçmişe sahip bireyler çocukluklarında saldırganlık deneyimlemiş olabilir ve savunmasız kişilere karşı saldırgan davranışlar sergileyebilirler. Sıklıkla yıkıcı duygular gösterebilir ve başkalarının acılarına karşı kayıtsızlık gösterebilirler. Fiziksel güce öncelik verme eğilimindedirler, işkoliklik yapabilirler ve sıklıkla ruhsal gelişimi ihmal ederler. Bu da potansiyel sağlık sorunlarına ve geçmişlerine kıyasla zıt olarak daha zayıf bir fiziksel duruma yol açar. Eğer bu kısımda 12, 3, 18 numaraları varsa bu karmik kuyruğa fiziksel acı denir. Bu bireyler, somatik hastalıklardan engelliliklere kadar uzanan sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir ve özellikle ileriki yaşamlarında hastalık ve acı korkusu daha da artabilir. Fiziksel refaha yaklaşımları aşırı bakım ile ihmal arasında değişebilir ve istismarcı ilişkilerde bulunabilir. Eğer bu kısımda 13, 7, 21 numaraları varsa bu karmik kuyruğa yıkım, birçok ruhun ölümü denir. Bu karmik yola sahip olan ve geçmiş yaşam kayıp deneyimlerinden etkilenen bireyler, başkalarını kurtarmaya ve onlara yardım etmeye zorlanabilir,
genellikle şefkat ve rehabilitasyon merkezli meslekler seçebilirler. Sadece hayat kurtarmaya değil, aynı zamanda bir şeyleri ve ilişkileri canlandırmaya ve dönüştürmeye odaklanabilirler, genellikle görünümleriyle deneyler yapabilir, durgunluk dönemleriyle yüzleşebilir ve kalıcı ve iyileştirici sanat üreten yaratıcı uğraşlara girebilirler. Eğer bu kısımda 14-26 numaraları varsa bu karmik kuyruğa kurban edilen ruh denir. Bu bireyler, etraflarındaki her zaman yardım etmeye istekli olan kişilerle uyumlu ilişkiler yaşayabilir, ancak kendileri yardım istemeyi zor bulabilirler. Genellikle şans ve talihten hoşlanırlar, ancak bilinçaltında başkaları için ilgi alanlarını feda edebilirler, bir yükümlülük duygusuyla yönlendirilirler ve aile, gerçekleşmemiş yaratıcı potansiyel, bağımlılıklar ve aşırılığa, tembelliğe ve hak sahibi olma duygusuna yönelik bir eğilimle ilgili zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Eğer bu kısımda 15, 6, 18 numaraları varsa bu karmik kuyruğa karanlık büyücü denir. Bu karmik örüntüye sahip bireyler genellikle büyülü uygulamalara çekilir veya onlardan korkar, güçlü bir güç, zenginlik ve etki arzusuna sahiptir. Karizmatik ve çekici niteliklere sahiptir. Bağımlılıklarla mücadele ederler, hayatın bazı yönlerini idealleştirme eğilimindedirler. Başkalarının hayatlarına müdahale edebilirler. Yüksek çatışma ve düşük özdeğer döngüleri yaşarlar. Eğer bu kısımda 16, 10, 21 numaraları varsa bu karmik kuyruğa spiritüel rahip denir. Bu karmik geçmişe sahip bireyler, maddi zenginliğe veya spiritüeliğe yoğun bir şekilde odaklanmış ailelerde doğabilirler. Ebeveyn boşanması gibi erken ailevi bozulmalar yaşayabilirler. Genellikle farklı kültürler ve dinlerle karşılaşırlar, bu da dünya görüşlerini genişletir. Ancak kendini yok edici davranışlar, güven sorunları, değişime direnç, net bir yaşam amacının olmaması ve spiritüelliği reddetme gibi sorunlarla mücadele edebilirler. Ayrıca çeşitli inançları keşfetme eğilimi gösterebilirler. Eğer bu kısımda 17, 5, 6 numaraları varsa bu karmik kuyruğa gurur denir. Bu birey, sevgiye, saygıya ve şöhrete yol açabilecek yeteneklere sahiptir. Ancak genellikle potansiyellerini gerçekleştirmek için tam olarak çaba sarf etme isteğinden yoksundur. Önemli bir çaba sarf etmeden anında başarı ve yüksek pozisyonlar ister. Başarılarını aşırı değerlendirme, başkalarını küçümseme, hızlı başarının peşinden koşma, ruhsal büyümeyi ihmal etme eğilimindedirler. Özgüven eksikliği nedeniyle yeteneklerini sergilemekten çekinerek kendini yok edici davranışlarda bulunabilir ve kendini eleştirebilirler. Eğer bu kısımda 18, 9, 9 numaraları varsa bu karmik kuyruğa büyücü denir. Bu birey başarı, eğitim ve kariyer elde edebilir. Ancak paylaşılmayan, özel bilgiyle yüklenmiş hissedebilir. Bu da yetersizlik veya entelektüel gurur duyguları nedeniyle bunu ifade etme korkusuna yol açabilir. Duygusal yakınlık, güvensizlik ve mesleki başarısızlıkla mücadele edebilir. Onları yardım aramaya zorlayan hastalıklarla karşı karşıya kalabilir ve savunmasızlığa karşı isteksizliklerini zorlayabilir. Eğer bu kısımda 19, 22, 3 numaraları varsa bu karmik kuyruğa doğmamış çocuk denir. Bu karmik geçmişe sahip bireyler genellikle çocukluktan itibaren anne figürlerine güçlü bir bağlanma gösterir. Bu bağlanma yetişkinliğe kadar uzanır. Kürtajla ilgili ikilemlerle veya onlara karşı derin bir yakınlık duymalarına rağmen çocuk sahibi olma konusunda isteksizlikle karşı karşıya kalabilirler. Hayatlarında acele etme eğilimindedirler. Erken başarılarla onay ararlar. Genellikle çocuklarla ilgili meslekleri seçerken ihmalkar veya saldırgan bir anne nedeniyle sevilmedikleri hissiyle boğuşurlar. Eğer bu kısımda 28, 6 numaraları varsa bu karmik kuyruğa soyunun hayal kırıklığı denir. Bu karmik geçmişe sahip bireyler genellikle beklenmedik bir doğum veya aile stresi gibi zorlu koşullar altında hayata başlarlar ve bu da ailelerinden yüksek beklentilere ve sık sık eleştiriye yol açar. Bu, düşük özsaygı, adaletsizlik duyguları ve onay kazanma girişimleri, alışılmadık evlilik seçimleri ve bilinçsizce tekrarlayan aile kalıpları gibi karmaşık ilişki dinamikleriyle sonuçlanabilir. Eğer bu kısımda 21, 3, 9 numaraları varsa bu karmik kuyruğa nezaretçi denir.
Bu karmik geçmişe sahip bireyler genellikle güç ve yüksek mevkiler elde etmeyi arzular, muhtemelen manipülatif ve kibirli davranışlar sergilerler. Bağımlılığa yol açan borçlar ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Kontrol ve gözetim içeren kariyerlere çekilirler, hayatlarına katı rejimler koyma eğilimindedirler. Mükemmeliyetçilik, gerçekçi olmayan beklentiler ve artan kaygı ile mücadele ederler, genellikle sorumluluklar ve stres altında bunalmış hissederler. Eğer bu kısımda 22-7-3 numaraları varsa bu karmik kuyruğa mahkum, özgür olmayan ruh denir. Bu birey genellikle dikenli kirpiye benzer, özerkliğine değer verir ve karar almada zaman ayırır, ilişkilerde derin bağlanmalardan kaçınma eğilimindedir. Çocukluktan itibaren belirli nesnelere veya rutinlere güçlü bağlanmalar geliştirebilirler. Kimliklerini anlamak için tanımlanmış rollerde veya statülerde rahatlık arayabilirler. Genellikle borçlar, baskıcı ebeveynler, iş kısıtlamaları veya hasta bir bireye bakmak gibi yaşamda kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilirler. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk kısmının ne anlama geldiği hakkında bilgiler öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.